Of 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 arkadaşlar, nasıl bir güzellik, şunun rengine bakın ne hale geldi. Açılmamış çok önemli bir kaya mezar. Kral mezarı. Burası duvar şeklinde yapılmış. Şurayı görüyor musunuz? Kale duvarı gibi. Biraz kolay dağılacak gibi duruyor ama. Bakar mısınız kesmelere? Bir şey var mı? Yok. İzleyin bak ne var burada. Bakın. Arkadaşlar. İyi izleyin. Ne bu? Oo, kırmızı bir şey de. Oha. Bu ne ya? Dur şimdi. Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Arkadaşlar, şehir dışındayım. Çok güzel bir mekan. Şöyle bir yakınlaştırma yapalım. Güzel bir bölgedeyim. Şu an oturduğum yerde çok önemli bir mevzu var. Fazla da sizi merak ettirmeden hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu an oturduğum yeri görüyorsunuz. Kayadan, ana kayadan bir tepe, küçük bir tepecik. Şöyle hemen gelelim. Bakın. Mevzu bu. Açılmamış çok önemli bir kaya mezar. Kral mezarı. Burada güzel bir mezar var. Bakın. Ben ilk bunu uzaktan gördüm. Buraya gelirken şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki burası kapak. Yani bütün defineciler hemen hemen büyük çoğunluğu aynı şeyi düşünür. Burası kapak. Şu orta kısım. Kırılıp açılması lazım veya en kötü ihtimal ne yapılması lazım? Hiltiyle veya karotla delik atılıp kapak olduğuna emin olup kırıp arka tarafa geçmek gerekir. Normalde ilk düşüncem buydu ama biraz inceleme yaptım. Sonra görüntüleme cihazıyla baktım. Alan taramayla baktım. Burada tahmin ettiğim gibi bir şey olmadığını anladım. Şimdi inceliyorum arkadaşlar. Çizgiler, kesmeler, birçok şey uyuyor ama öyle bir şey ki arkadaşlar, çizgiler biraz orantısız. Çatlaklar ve çizgiler orantısız. Ondan sonra şüphelenince ben alan tarama ve görüntüleme cihazıyla baktım. Normalde buraya hiçbir şeyle, cihazla bakmadan direkt dalınması gerekir. İlk etapta öyle görünüyor ama öyle değilmiş. Buradaki mevzuyu çözdük. Nasıl çözdük? Görüntüleme cihazı sayesinde. Şimdi burası, şu ayaklarım bastığım, yürüdüğüm yer, burası dökme horasan. Bakın şöyle bakın yakından. Aynı asfalt gibi duruyor. Bildiğiniz dökme horasan. Yani ana kaya değil. Ana kaya, yan taraf ana kaya. Burası ana kaya, altı horasan. Bu horasan kırılacak. Yaklaşık bir karış kadar kırdıktan sonra blok blok çıkacak alttan. Aşağısına kadar komple böyle harç şeklinde dökmemişler. Üste bir tabaka dökmüşler. Aşağıda blok blok kaldırılacak. Basamaklar çıkacak. Ama onu tam emin olamadım. Basamaklar buradan başlayıp buraya kadar mı geliyor? Benim tahminimce şurada çok güzel, şu dipte görüntüleme cihazı boşluk aldı. Çok güzel boşluğu yakaladı. Kırmızı rengi de verdi. Değerler çok güzel. Derinlik tam 1.7 metre. Yani tam olabilecek seviyede. Burası mihrap gibi düşünün. Ama mezar girişi değil. Mezar bunun hemen altı. Çok güzel bir kral mezarı. Buna kesinlikle eminim. Görüntüleme cihazı çünkü güzel bir şekilde veriyi aldı. Dediğim gibi şurayı bakın, şurada tam çizgi. Tam şurası. Şu çizginin ön tarafından muhtemelen de basamaklar şuradan bir yerden, yani şöyle düşün, basamaklar yapılmış, üzerine blok blok kayalar konmuş, düz seviyeye getirilmiş, ondan sonra üzerine horasan dökülüp kapatılmış. Olay bu. Bunun ön tarafın kapak olmadığını zaten benden önce birisi buraya gelip karotla delik atmış. Bayağı da bir derin, içine çubuk soktum. Yani burasının kapak olmadığına eminim. Çünkü böyle bir yerde kapak en fazla olsun 60 santim. Yani 60 santim de zor ama en fazla kapağın kalınlığı 60 santim olur.
Yani buradaki delik şu anda yaklaşık bir 70-80 santime kadar gidiyor. Burada kapak kesinlikle yok arkadaşlar. Dediğim gibi giriş aşağıdan. Çok güzel bir yer. Üst tarafını gezdim. Sunaklar, işaretler ve şu tarafta 2 tane buradaki kralın askerlerinden, yani ufak mezar olarak var. Bir de üst tarafta bir tane daha bir gene önemli mezar ama tepenin yan tarafına kalıyor. Yani asıl kralın yeri burası. Oradaki eşi olabilir, komutanı olabilir. Orada bir mezar daha var. Önemli mezar. Ama buranın en önemlisi bu. Çünkü yapı olarak en güzel işçilik şu an burada. Arkadaşlar burayı size anlattım. Mevki olarak bilmiyorum kim anlayabilir. Çünkü çok fazla etrafı göstermedim. Burayı ben elleyebilir miyim bilmiyorum. Yakınında evler var. Yol geçiyor. Ama normalde şu güzelim mezarı insan patlatmak için can atıyor. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş sonlandırayım. Bu bölgede çok güzel yerler var. Ha söyleyeyim nerede oldum arkadaşlar. Bodrum'dayım. Buraya tatile diye geldim ama tatil yapmaya fırsatım olmadı. Öyle güzel bir yermiş ki burası. Adım başı tarih. Adım başı o derece. Neyse yavaş yavaş bitirelim. Yine devamı gelecek bu videoların. Burada birkaç videom olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce güzel bir kapı görmüştük. Onun etrafını gezdim, dolaştım. Şu şöyle bir sütun taşı var. Çok eski döneme ait. Yani ben Karya dönemine diye tahmin ediyorum. Bu ana kayanın devamı o kapı gibi olan yere gidiyor. Bakın tıraşlamayı, insan işçiliklerini görüyorsunuz herhalde. Burası duvar şeklinde yapılmış. O zaman da böyle bu tür duvarlara demek ki şey yapmıyorlardı. Horasan kullanmıyorlardı. Sadece taş dizme şeklinde. Yani burası var ya en az 2000 senelik bir duvar biliyor musunuz? Bakın şurada 2 tane yan yana blok taşı var. Şurada bir kare oyma var. Çok güzel. Sunak. Bu tarafa doğru devam edeyim. Şurada bir alan taramayla şu tarafta bir alan taramayla görüntüleme cihazıyla bakacağım. Yüzeysel bir şey denk gelirse ufak tefek bir şey malzeme. Çünkü arkadaşlar buralarda video çekmem riskli. Ayrıca de önemli bölge burası. Buraları kaya mezar türü şeyleri pek ellemek istemiyorum. Çok da şikayet geliyor. Çok tepki geliyor. O yüzden o tarafa doğru gideyim. Oralarda yüzeysel bir şey tespit edersek videoya devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim tepenin arka tarafına geçtim. O kaya mezar girişi olan yer ta en arkada aşağı tarafta kaldı. Burası tepenin arka kısmı. Şimdi yani biraz uzaklaştım oradan. Çok yakınında olmak istemedim. Burada alan tarama kuvvetli bir sinyal alıyor. Şimdi bakın. Şuradan bir sinyal çekiyor çok kuvvetli. Buraya zayıf sinyal alıyor. Ama bu tarafa çekiyor. Burada takılı kalıyor arkadaşlar. Bakın. Buradan daha kuvvetli geliyor sinyal. Şu anda alan tarama. Üst vida aşağıda. İçeride numune var. Numune her zamanki gibi tabi sarı arkadaşlar. Bakın böyle şimdi buradan bir sinyali aldı. Şöyle gidelim. Şu tarafa diyor. Şurayı görüyor musunuz? Kale duvarı gibi. Arkadaşlar şimdi bu ana kaya burası. Şöyle durayım, güneş geliyor. Gözüme de kamerayı alıyordur. Şimdi burası çok büyük bir ana kaya düşünün. En arka tarafında o kaya mezar girişi var. Çok güzel bir girişti. Ellenmemiş. Daha ilk günkü gibi duruyor. Burası o tepenin arka kısmı. Bu tepe böyle bu ana kaya aşağı doğru iniyor komple. Şimdi burada şöyle bir şey olma ihtimali var. Bu tepenin arka kısmına mezarlar da yapılmış olabilir. Ufak tefek askerlerin mezarları, yakınlarının mezarları veya saklamalar da yapılmış olabilir. Şimdi bizim alan taramamız buraya doğru çekiyor. Hop. Burada döndü. Bir saniye şimdi şöyle yapalım. Duvarı görüyor musunuz arkadaşlar? Düzlenmiş yapı duvarı. Şimdi bizim alan taramamız buraya geliyor. Tam burada dönecekti. Bir saniye şu antenleri az bir şey kapatayım. Evet. Bir daha alalım baştan.
Bakın buraya kilitliyor. Tam buraya geldiği zaman çok kuvvetli, çok güzel sinyal var burada. Buraya hemen ne yapalım biliyor musunuz? Şurada çantamı çıkarayım. Görüntüleme cihazıyla hemen burada bakalım. Yüzeye yakın bir malzeme varsa kolay bir işçilik yapabileceğimiz gibi. Şimdi alantarımızı koyduk. Hemen görüntüleme cihazını çıkaralım. Conrad GR3 Plus cihazı açalım. Evet. Şimdi Bluetooth kapalıydı. Bluetooth'u açalım şuradan hemen. Bağlan diyoruz. 3B tarama. Kaya ufak olduğu için 5'e 5 yapacağım yine. Şu kısım olsaydı şurası dümdüz. Burada belki 4'e 8, 4'e 10 bir tarama yapılabilirdi ama burası ufak bir kısım olduğu için burayı 5'e 5 şekilde sinyal göndereceğim. Sağdan başlatıyorum. Şöyle gönderirim. Evet, güzel bir sinyal aldık. Güzel bir veri aldık. Şimdi yakınlardan da insan sesleri geliyor ama biz çalışmamıza bakalım. Arkadaşlar bakın. Uç noktaya doğru, şuraya doğru. Yani şu kayanın çıplak kısmı var ya, tam orada sinyal algıladı güzel bir şekilde. 133'e kadar vurmuş rakam. Yeşil kısımlar 91 diyelim. 133'e kadar ne var? 33 buradan, 7 doğrudan, 40 rakam fark etti arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Burada bir saklama var arkadaşlar. Burada çünkü boşluk yok. Şurada hafif mavimsi boşluk yaptı ama şu kenar kısmındaki boşluğu almış olabilir. Burada bir saklama var. Şey değil yani. Mezar falan değil. Ona eminim. Evet. Cihazımızı kapatalım. Hemen hazırlıklarımı yapayım. Şurayı bir açmaya çalışayım bakalım. Derinde bir değilse burada bir malzeme yakaladık gibi geliyor bana. Hazırlıklarımı yapayım. Eldivenlerimi giyeyim. Birazdan görüşmek üzere. Evet, hazırlıklar tamam. Malzemelerimi çıkardım. Eldivenlerimi de giyeyim. Şuradaki kaya gibi kısmı artık kıracağız mı? Levyeyle mi açacağız? Bakalım. Birazcık çalışma yapalım. Arka taraftan yol sesleri geliyordu, size videonun başında duymuşsunuzdur. Yani biraz şehre yakınım ama bu arka taraf dağlık alan olduğu için buradaki tepede aşağının sesini kesiyor ama da yine ben dikkatli olmam lazım, etrafa ses gitmesin. Yavaş yavaş başlayalım bakalım. Biraz kolay dağılacak gibi duruyor ama evet, biraz kolay. Oo. İçerisi güzel. Şampiyonlar Ligi. Boşluklar görünüyor. Şurayı birazcık boşaltayım. Şöyle bir pointer tutalım bakalım. Hem şöyle de bir açalım burayı, belki işaret bir şey çıkar.
Pek işaret bir şey gözükmüyor. Evet, buraya bir pointer tutalım bakalım. İyice dağıtmadan bir şey varsa etrafa saçılmasın, değil mi? Şu an için bir şey algılamadı. Bakar mısınız kesmelere? Ne kadar rahat bir şekilde ayrılıyor. Eskiden seksek oynardık böyle mermerlerle. Hop. Çocukluk oyunları. Şu an ayrılacak gibi değil. Şu yandakini alayım. Buna engel olmasın. Heh, bu da çıkıyor. Şuna bakın ya, nasıl ayrıldı, yaprak gibi. Evet. Kurcalamaya devam. Şuradan sanki işaret gibi çıktı içeriden. Şurası da çatladı şöyle. Şurasına bakar mısınız? İşaret gibi. 2 tane. Hop. Şuna bakın. Kapak gibi açıldı. Hoppa. Açalım mı? Fazla beklememek lazım. İçine akrep makrep çıkar. Aha. Bir şey var mı? Yok. Ne burası? Kapak sandım ha. Altı toprak mı? Yok, değil. Sıcak havalarda da böyle yerler çok tehlikeli. Eldiven giyiyoruz ama yine de aslında elimizi uzatmamamız lazım. Akrep olur, yılan olur, çünkü sıcak havada hayvanlar çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Sıcak hava herhalde onların da sinirlerini bozuyor. Saldırgan oluyorlar. Daha elini değerken ısırabilir. Bilginiz olsun, doğada çok dikkatli olun bu tür işlere. Aha, oynuyor. Oynuyor ve şunun altı, şu kısım boşluk gibi. Tam da buraya alıyordu şeyi. Şimdi şunu şuraya, bu girmedi. Şunu şuraya koyalım. Altına bir tane de şunu sokalım. Evet. Şurada bir boşluk oldu şimdi.
kısmı boşluk. Şurası dağılacak gibi. Kamerayı buraya sabitlesek ama şu kayalar üzerine gelir mi? Bir deneyelim bakalım. Böyle iyi. Şimdi kameranın üstüne gelmeden ya da şuradan yapacağım. Böyle olmayacak yani. Bu sefer çalışamam. Kameranın üstüne kayalar gelebilir. Şöyle koyalım. İyi mi? Güzel. Alayım mı bunu? İşte bu kapak. Bence bu kapak arkadaşlar. Bu da ağırdır ama ayağınıza kaymasa bari. Şimdi kapağı açtık ama hala görünürde bir şey yok. Şunu da alacağız galiba. Şu büyük olan diğer kapak gibi olanı da alacağız oradan. Oo. İzleyin bak ne var burada. Bakın arkadaşlar. İyi izleyin. Ne bu? Oo, kırmızı bir şey de. Oha. Bu ne ya? Dur şimdi. Şuradan hemen alalım onu. Aha, burası zaten daha. Oo. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü mevzuyu? Bakın şimdi. Bu nasıldı? Burada. Kapak şuymuş arkadaşlar. Bakın bunu. Çünkü bu taraf kapalıydı. Büyük kaya buraya kadar iniyordu en başta. Bakın bunu şimdi çektim. Şu iki taşı çektim. Buradan demek ki malzemeyi koymuşlar. Bunu da arkasına kapak gibi saklama için yapmışlar. Oy 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 oy, sarıya bak. Bu ne? İçine boş. Of, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Lan bu zümrüt mü, yakut mu bu? Kırmızı, kocaman. Ha, bunun kapağı. Vay, ben çözdüm olayı. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bakın şimdi anlatacağım size. İçeride görünen başka bir şey var mı? Şu an için yok. Neyse, şöyle 2 dakika bir dinleneyim hem. Arkadaşlar bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu gözyaşı şişesi. Ama o kadar değerli ki benim tahminimce çok değerli ve şu üzerindeki de yakuttansa eğer, şu kırmızı olan var ya arkadaşlar, parlıyor biraz. Bu yakutsa eğer var ya, şunun güzelliğine bakın. Of 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 of. Çok iyi ya. Bu gözyaşı şişesi arkadaşlar. Acaba bunu buraya kim koydu? Ben şimdi hemen aklıma bir hikaye geldi. Olay nedir biliyor musunuz? O videonun başında gösterdiğim mezardaki önemli kişi artık komutan mı, kral mı, kimse, prens midir nedir? Onu çok seven birisi, tamam mı arkadaşlar? Bu çünkü böyle bir kibar duruyor, bir bayana ait galiba. Onu çok seven, belki de ona aşık olan birisi ölümünden sonra geldiği bu civarda bunun için gözyaşlarını biriktirdiği şişeyi
buraya sakladı. Ona hediye olarak. Yani gözyaşı şişesi dediğimiz şu. Arkadaşlar ölen kişinin arkasından her ağladığında işte diyelim ki 1 ay boyunca, 1 sene boyunca, 3 ay boyunca, 2 ay boyunca neyse artık gözyaşlarını böyle bir tane kutunun içine, şişenin içine tek tek toplarlarmış. Sevdiği insan için ağladığı zaman tabii. Onları da böyle kutunun içine koyup gelip mezarın içine ya da mezara yakın bir yere. Mesela şimdi mezar, işte adam öldü. O birkaç gün üzüntüden ağlıyor. Gözyaşlarını topluyor şişeye. Mezara o kişiyi gömerlerken de koyabilir ama tabii sonradan da gelip etrafına sonradan saklamalar yapılabiliyormuş. Bu benim tahminimce arkadaşlar sonradan konmuş. Çünkü videonun başında biraz tarif ettim. Bu tepenin arkası o dediğim kaya mezar arkadaşlar. Burası da tepenin arka kısmı kalıyor. Muhtemelen geldi. Burada ön tarafta çok ana kaya, sert kayalıklar olduğu için o tarafta saklayacak yer bulamadı. Geldi tam buraya sakladı gözyaşısını. Hediye olarak gelip bırakmış oldu. Şimdi hemen oraya birazcık daha bakalım. Şurada dursun. Pointer'la bakalım bir de. Başka bir şey var mı? Ama önce şu kayayı da bir çekelim mi aşağıya? Bir şey varsa zarar görmese iyi olacak ama gelmiyor. Bayağı da ağır burası. Hop. Değmedim be, ne ağırmış. Şurada böcek var mı? Biraz şöyle bir şey. Oturup ayakla 2 ayağımla itleyeceğim bunu. Bakalım. Şurası da yine kapak gibi çıktı. Önce şuraya bir pointer tutalım. Şu taşları alıp. Başka bir şey var mı burada? Görünmüyor. Hemen. Başka bir şey yok şu an için. Şuradan çıkar herhalde. Bunu da alalım. Şuraya bakar mısın? Nasıl dağılıyor? Muhtemelen buraya arkadaşlar bu gözyaşı şişesini saklayan kişi işte bir abisiyle babasıyla birisiyle geldi herhalde. Bu kayaya birkaç sefer vurdular. Kaya böyle bir dağıldı olduğu yerde. Böyle tabaka tabaka ayrıldı. Ön tarafından kapak gibi yeri açtılar. İçine bunu koydular. Saklayıp gittiler. Ben öyle tahmin ediyorum. Çok güzel. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Bu var ya o kadar çok değerli ki. Çok güzel yapılmış. İlk defa böyle bu kadar güzelini görüyorum çünkü. Başka bir şey yok. İşte bu. Yakaladık sarı yine. Pointer gene kafayı yedi. Çok güzel ya. Şuna bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Şimdi bir şey yapacaktım, bir saniye. Hemen unutmadan şimdi şunu yapayım. En sevdiğim hareketi yapıyorum şu anda. İyi izleyin. Arkadaşlar en sevdiğim hareket. Nasıl? Şuna bakar mısınız? Nasıl yanıyor? Of 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 of. Çok değerli bir taş ama galiba yakut değil. Şuna bakın arkadaşlar. Ateş kızılı.
Vay be. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Of 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 arkadaşlar, nasıl bir güzellik, şunun rengine bakın ne hale geldi. Ateş gibi yanıyor resmen. Çok iyi be. Çok iyi. Sarımız nasıl parlıyor? Şöyle tutalım. Değil mi? Evet. Çok güzel, keyifli bir çalışma oldu benim için. Size bir şey diyemem ama sizin için, benim için gerçekten çok keyifli bir çalışma oldu. Çok hoşuma gitti. Güzel bir malzeme yakaladık. Fazla da sevinemiyorum, bağırıp çağıramıyorum arkadaşlar. Yani birisi duyarsa kimseye ortakça etmeyelim. Şuna bakar mısınız ya, çok güzel. Şu acayip ışık tutunca nasıl parladı. Bir de buna farklı renkli ışıklar tutmak lazım aslında. Çok daha güzel olurdu. Üzerindeki işlemelere bakın. Bu çok değerli. İlk defa bu kadar güzel bir gözyaşı şişesi görüyorum arkadaşlar. Evet, artık yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Malzememizi hemen şöyle bir yere güzelce koyalım. Şimdi yavaş yavaş toparlanacağım arkadaşlar. Olayı gördünüz. Güzel de tarif ettim. Olayın ne olabileceğiyle alakalı da bilgi verdim size. Tabi bunlar tahminler arkadaşlar. Yani bizim söylediklerimizin her şey doğru çıkmayabilir. Şimdi sürekli bu işle de uğraştığımız için az çok tahmin edebiliyoruz neyin ne olduğunu. Ben böyle tahmin ettim. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Biz bilemeyiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sonlandırayım. Güzel bir macera oldu. 2-3 gündür size güzel, son videolarım çok güzel oldu diye tahmin ediyorum. İlk videom birazcık güneşten ve kameranın ayarlarını kaçırmışım. O yüzden çok da iyi değildi ama sıkıntılıydı birazcık. Olsun, idare edin arkadaşlar. Bugünkü video ve dünkü video güzel oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bugün tekrar Bursa'ya döneceğim arkadaşlar. Kendi şehrime. Bugünden itibaren en son yarım kalan eşkıya haritaları vardı, belgeleri vardı elimde. Oraya devam edeceğim. 5 mi olmuştu, 6 mı tam hatırlayamayacağım şu anda. Orada daha yaklaşık 20 tane daha kadar aşılacak belge olan yer var. Oraya devam edeceğim. Orayı bitirdikten sonra artık belki şehir dışı gezmeleri de olabilir böyle. Çünkü şu anda bir sıkıntılı günler geçirmiştik. Onun sonrasında böyle bir dolaştık, hava aldık. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsunuzdur umarım. Hoşunuza gidiyordur herhalde. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar.